Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında sınırlar deniz kıyısına ulaşamadığından Osmanlı'nın herhangi bir donanması mevcut değildi. Orhan Gazi döneminde ilk defa deniz kıyılarına ulaşılmış ve donanma faaliyetlerine başlanmıştı. Fakat yine de Osmanlı Devleti'nin kara ordusuna nispetle denizcilikteki acemiliğini takdir eden Orhan Gazi ve Murad-ı Hüdavendigar, denizcilikte çok ilerlemiş olan Venedik ve Ceneviz gibi devletlerle çatışmamaya özen göstermişlerdi. Onun içindir ki Nibolu Muharebesi'nin galibi Yıldırım Bayezid Han bile Venedik ve Ceneviz gibi büyük deniz güçlerini karşısına almaktan çekinmiş, onları karşısına almamak için de İzmir Kalesi'ne dokunmamıştı. Günümüzde Yıldırım'ın 7 ay boyunca kuşatıp da alamadığı İzmir'i Timur 2 haftada ele geçirdi şeklindeki söylentilerin hiçbir aslı yoktur. Zira Yıldırım Bayezid İzmir'i hiçbir zaman kuşatmamıştı. Fakat bunun yanında denizlerde güçlü olmanın lüzumunu da fark etmiş ve Gelibolu'da gemiler inşa ettirmek için bir tersane kurulmasını emretmişti. Gelibolu'da kurulan bu tersane kısa sürede meyvelerini vermiş ve Yıldırım Bayezid'in vefatına kadar yaklaşık 30 tane savaş gemisi üretilmişti. Fetret devri boyunca aksayan denizcilik faaliyeti Çelebi Sultan Mehmed'in zamanında yeniden faaliyete geçti. Çelebi Mehmed, babası Yıldırım Bayezid tarafından kurulan Osmanlı donanmasının başına Çalıbey'i geçirmişti. O sıralarda Kiklat adaları Venedik'e tabi olan Pietro Zeno isimli bir asilzade tarafından idare edilmekteydi. Bu adam Osmanlı'nın donanma faaliyetlerinden rahatsız olmuş olacak ki Türklere ait ticaret gemilerine saldırmaya başlamış ve birçok Osmanlı vatandaşını katletmişti. Özellikle İzmir'deki şövalye kulelerinin Çelebi Mehmed tarafından yıktırılmasından sonra Avrupa'nın büyük deniz güçleri Osmanlı'ya diş bilemeye başlamıştı. Haberler Çelebi Mehmed'e ulaştığında Çelebi Mehmed henüz Karamanoğlu meselesini yeni halletmiş bulunuyordu. Zaten Timur yüzünden alt üst olmuş Osmanlı ekonomisi bir de Venediklilerin Türk ticaret gemilerine saldırmalarıyla iyice zor bir duruma girmiş oluyordu. Adalar Denizi'nin bir an evvel Türk ticaret gemilerinin geçişine açılması gerekiyordu. Bu duruma gayet öfkelenmiş olan Çelebi Mehmed, onlara bir misilleme yapmak ve Osmanlı donanmasının denizlerde de var olduğunu göstermek için Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı 30 savaş gemisinin derhal Çalıbey komutasında sefere çıkmasını emretti. Çalıbey, Venedik donanmasına bir misilleme yapmak için Venedikli ticaret gemilerine saldırmaya başlamış, Kiklat ve Eğriboz adalarına saldırarak birçok ganimet ve esir elde etmişti. Bu hareketle Çelebi Mehmed, Venediklilere adeta şu mesajı veriyordu: "Eğer biz Adalar Denizi'nde rahatça sefer edemezsek, siz de edemezsiniz." Osmanlı'nın elindeki 30 gemi elbette ki Venedik Cumhuriyeti gibi büyük bir deniz gücüne karşı asla yeterli değildi. Fakat buna rağmen Osmanlı, Venedik karşısında boyun eğmektense elindeki bütün gücüyle mücadele etme gayreti gösteriyordu. Bu hareket Venedik'in deniz ticaretine sekte vurduğundan dolayı Venediklileri tedirgin etmişti. Venedikliler bir taraftan Osmanlı ile uzlaşma yollarını arıyor, diğer taraftan da Cenevizlilere karşı yapılan savaşlarda ün salan tecrübeli Amiral Pietro Loredano komutasına verdikleri bir filoyu bölgeye gönderiyorlardı. Venedik Cumhuriyet Senatosu, Türkler tarafından kendisine bir taarruz olmadığı sürece kesinlikle taarruzda bulunmaması konusunda amirale kesin bir talimat vermişti. Bu talimat gereği Loredano, Türklerden zapt ettikleri gemileri geri isteyecekti. Nihayet iki taraf Gelibolu önlerinde karşı karşıya geldi. Her iki donanma da harp tertibatı almıştı. Taraflar arasında müzakereler devam ederken Midilli adasına ait bir Ceneviz gemisi İstanbul tarafından geliyordu. Vaziyet gayet hassastı.
Ceneviz gemisi kimseye karışmadan kendi yolunda ilerlerse bir sorun olmayacağını düşünüyordu. Fakat öyle olmadı. Venedikliler gelen bu geminin Türkler tarafından gönderildiğini ve bunun bir hile olduğunu düşünmüşlerdi. Bu sebeple gelen gemiyi zapt etmek amacıyla birkaç gemi gönderdiler. Gemilerin kendisi için geldiğini fark eden Ceneviz gemisi, iskele alabanda yaparak ani bir manevra ile Türk gemilerine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine Venedik gemileri onu takip etmeye devam ettiler. Türk tarafı ise gelen bu Venedik gemilerinin kendilerine hücum etmekte olduğunu düşünüp gelenler üzerine ok yağdırmaya başladılar. Türklerin Venedik gemilerine ateş açması üzerine Venedikli amiral taarruz emri verdi. Böylece savaş başlamış oldu. Kaynaklarda muharebenin detaylarıyla alakalı herhangi bir kayıt bulunmuyor. Fakat kıran kırana geçen bu muharebede Venedikli amiral Loredano 2 ok isabeti alarak gözünden ve elinden yaralanmış, Osmanlı komutanı Çalıbey şehit edilmiş ve Osmanlı Devleti mağlup olmuştu. Venedikliler ele geçirdikleri Türk askerlerini Gelibolu sahillerinden seyreden kadın ve çocukların gözü önünde vahşice parçalayarak katletmişti. Dukas'ın yazdıklarına göre şehit edilen Çalıbey'in kesilen kafası mızrağın ucuna takılarak insanlara teşhir edilmişti. Türk gemilerinde kendi rızasıyla hizmet eden Hristiyanlar da aynı şekilde katledildiler. Amiral Loredano bu savaşla ilgili Venedik Senatosu'na yazdığı raporunda Hristiyanları öldürme sebebini şu şekilde açıkladı. Hristiyanların kafir Türklerin emrine girmelerini zorlaştırmak ve gözlerini korkutmak için böyle sert bir tedbire başvurmak zorundaydım. Venedik kaynaklarına göre bu muharebede Venedikliler 27 Osmanlı gemisine el koymuş, 2 kadırga ve 5 çektiri hariç bütün Türk gemilerini ateşe verip yakmışlardı. Böylece Yıldırım Bayezid'in inşa ettirdiği Türk gemilerinin tamamı kaybedilmiş oldu. Venedik ve Osmanlı arasındaki bu ilk deniz savaşında Türkler, büyük deniz gücü Venedik karşısında mukavemet bile edememişlerdi. Osmanlı için denizlerde ve donanma alanında daha kat edilecek çok yol vardı. Venediklilerin Gelibolu'da Osmanlı'ya karşı aldığı bu zafer, Venedik'te büyük bir coşkuyla karşılandı. Venedikliler, dini bir tören ve şükran ayinleri yaparak günlerce bu zaferi kutladılar. Zira Nibolu Muharebesi'nde Osmanlı'nın karşısında ezici bir şekilde yenildiklerinden beri bütün Avrupa'da bir Türk korkusu hakimdi. Fakat yine de bu zafer bu korkunun giderilmesine yetmemişti. Zira Venedikli senatörler, Türklerin hala büyük bir deniz gücü olabileceğinden ve misliyle karşılık verilmesinden ve ticaretlerinin de büyük sekteye uğramasından endişe ediyorlardı. Çünkü deniz ticareti Venedik'in can damarıydı. Bu can damarının en önemli geçidi Osmanlı'nın elindeki Çanakkale Boğazı'nda düğümleniyordu. Bu sebeple Venedik Senatosu Osmanlı'ya ilk saldırıyı başlattığı gerekçesiyle Amiral Loredano'yu suçluyordu. Amiral kendini ne kadar savunsa da ihanetle suçlandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Ardından Venedikliler Osmanlı'ya elçiler göndererek barış yapmak istediklerini bildirdiler. Osmanlı ve Venedik arasında bir daha böyle bir savaş olmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin garantisini vererek karşılıklı menfaat esasına dayalı bir anlaşma yapmak istiyorlardı. Halbuki bu savaştan sonra Osmanlı'nın elinde doğru düzgün hiçbir gemi kalmamıştı. Çelebi Mehmet tersaneye doğrudan haber göndermiş ve en kısa sürede yeni gemilerin inşa edilmesini emretmişti. Esasen Çelebi Mehmet'in Venediklilerin bu barış teklifini kabul etmekten başka şansı da yoktu. Fakat yine de o kendini ağırdan satmış ve Venedik elçilerini bir müddet huzuruna kabul etmemişti.
Zira Venedik'in başlattığı bu savaşı denizlerde kaybetse de karada eline güçlü bir koz geçirmek için Arnavutluk taraflarındaki Venedik'e bağlı şehirlere bir taarruz başlatmıştı. Böylece Venedik'e denizlerde siz güçlü olabilirsiniz fakat karalarda hala biz güçlüyüz mesajı da verilmiş olacaktı. Avlonya şehrinin kadın yöneticisi Balşa ailesinden Regina Balşa bu şehri para karşılığı Venediklere satmıştı. Venedik özellikle bu şehri Türklere karşı mutlaka korumak istiyordu. Fakat Çelebi Mehmet'in emriyle derhal buraya ilerleyen akıncılar şehri kısa sürede fethettiler. Böylece bu önemli şehrin kaybı Venediklilere ekonomik olarak büyük bir darbe vurmuştu. Osmanlı ordusu yalnızca bununla da sınırlı kalmayıp Akçahisar'ı da fethetmişti. O yıl Kastriyotilere ait hemen hemen bütün topraklar Osmanlı idaresine girdi. Bu topraklar meşhur Arnavut hükümdar İskender Bey gelene kadar Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Böylece Venedikliler Osmanlı'dan aldıkları 27 geminin bedelini çok ağır ödemişlerdi. Arnavutluğun ele geçirilmesinden sonra Çelebi Sultan Mehmet nihayet Venedik elçilerini kabul etti ve Venedik'le bir barış anlaşması yapıldı. Adalar Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda iki tarafında gemilerinin serbestçe dolaşabileceği ve ticaret yapabileceği bu anlaşmayla garanti edilmiş oldu. Venedikliler Arnavutluk'ta fethedilen topraklarını hiç olmazsa Avlonya'ya geri istedilerse de bu teklif kabul görmedi ve Avlonya 1912 yılına kadar Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Gelibolu Deniz Savaşı iki tarafa da pek çok şey göstermişti. Venedikliler açısından Osmanlı deniz gücünün tamamen yok edilmesi başlı başına önemli bir kazançtı. Hristiyan dünyası nezdinde bu savaş Avrupalıların denizlerde Türklerden çok daha üstün olduğunu kanıtlamıştı. Bu durum genel olarak ileride Osmanlı'ya karşı sergilenecek olan tutumun karakterini de belirleyecek, Hristiyanlığın en büyük düşmanı olan Türklere karşı denizlerdeki bu avantajdan olabildiğince faydalanılmaya çalışılacaktı. Osmanlıların ise şimdiye kadar tanımadıkları ve şahidi olmadıkları böyle bir deniz bozgunu, onların daha sonra karada olduğu gibi denizlerde de güçlü olmak için çok daha ciddi çalışmalarına sebep olacaktı. Çelebi Mehmet, Ankara bozgunundan beri Osmanlı'daki mevcut sarsıntıyı tamire çalışıyordu. Fakat buna rağmen o, tamamıyla barışçı ve pasif bir siyaset takip etmemiş, genellikle sulhçu davranmakla beraber civarındaki fırsatlardan faydalanmayı da kaçırmamıştı. Sultan Edirne'de bulunduğu sırada Eflak'ta bir iç karışıklık çıktığı haberini aldı. Eflak voyvodası Mirça'nın karşısına aynı hanedandan olan Dan isminde bir rakip çıkmış ve voyvodalık makamını Mirça'nın elinden almak için harekete geçmişti. Fakat Dan bu davasını gerçekleştirebilmek için güçlü bir kara ordusuna ihtiyaç duyuyordu. Bu sebeple de Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet'ten yardım istemiş ve davasına destek vermesini istemişti. Eflak voyvodası Mirça, Yıldırım Bayezid zamanında Eflak'ın başına geçirilmiş ve Ankara Muharebesi'nde Osmanlı'nın mağlubiyetinden faydalanıp Osmanlı'ya bağlılığını feshetmişti. Osmanlı'ya her yıl ödediği vergiyi uzun zamandır ödemiyordu. Osmanlı ekonomisinin hayli zayıf olduğu bu dönemde Eflak'tan alınacak yıllık vergi önemliydi. Üstelik Mirça, Nibolu Muharebesi'nden sonra ölene kadar Osmanlı'ya bağlı kalacağına dair verdiği sözünü de bozmuştu. Bu sebeple Çelebi Mehmet, Eflak'ı tekrar vergiye bağlamak ve Osmanlı'ya isyan eden Mirça'yı cezalandırmak için Mirça'nın rakibi Dan'ı destekleme kararı aldı. Sefere çıkmadan evvel Karamanoğullarından ve Candaroğullarından asker göndermelerini istedi. Bunun üzerine İsfendiyar Bey, oğlu Kasım komutasında bir miktar askeri Çelebi Mehmet'e gönderirken, Karamanoğlu Mehmet Bey de aynı şekilde asker gönderdi. Bu sırada Voyvoda Mirça da Macar kralı Sigismund'dan yardım istemişti. Sigismund,
Nibolu Muharebesi'nde Yıldırım Bayezid karşısında mağlup olan ve gemilere kendini zar zor atıp kaçmayı başaran o hükümdarın ta kendisiydi. Mirça'nın bu yardım isteği üzerine Sigismund, Etienne Lozonso adındaki bir komutanının emrine ordu vererek Mirça'yı savunması için görevlendirmişti. Bunun üzerine Edirne'de ordunun başına bizzat geçen Çelebi Sultan Mehmet, Eflak üzerine sefere çıktı. İki ordu Eflak'ta karşı karşıya geldi. Burada yapılan dehşetli muharebede Çelebi Sultan Mehmet müthiş bir zafer kazandı. Macar komutan Lozonso öldürüldü ve Macar kuvvetleri dağıldı. Çelebi Mehmet akıncıları Macarlar üzerine sevk ederken Eflak'ta birçok şehir ele geçirmişti. Vaziyetin ciddiyetini ve Osmanlı'nın hala çok güçlü olduğunu gören Mirça, Türklerle anlaşmaktan başka çare bulamamıştı. Derhal Çelebi Mehmet'e elçi göndermiş ve daha önce ödemediği yüklü miktarda vergiyi peşinen ödemişti. Her yıl vergi ödemeye devam edeceğini taahhüt etmiş ve teminat olarak da oğullarından birini sultana rehin göndermişti. Osmanlı sultanından af isteyen Mirça, Çelebi Mehmet tarafından affedildi. Böylece Eflak yeniden Osmanlı'ya bağlanmış oldu. Anadolu beyliklerinin Karamanoğullarından sonra en kuvvetlilerinden biri de Candaroğullarıydı. Yıldırım Bayezid döneminde bu beyliğin toprakları Osmanlı tarafından ele geçirilmişti. Ankara Muharebesi'nden sonra Timur eski Anadolu beyliklerine topraklarını iade ederken Candaroğlu İsfendiyar Bey de bundan nasibini almış ve Kastamonu, Çankırı, Kalecik ve Safranbolu'yu işgal ederek topraklarını hayli genişletmişti. Bundan sonra Candaroğulları Beyliği, İsfendiyar Bey'in adıyla anılmaya başlanacak ve bu beyliğe İsfendiyaroğlu Beyliği denilecekti. Çelebi Mehmet, Fetret devrinde Amasya'ya çekildiği zaman İsfendiyar Bey'in kudretini anlamış ve onunla iyi geçinmeye çalışmıştı. İsfendiyar Bey de Osmanlı'dan yeni aldığı yerlerde nüfuzunu yerleştirmek istediğinden komşusu Çelebi Mehmet'le çatışmayı menfaatine uygun bulmamıştı. Fakat Fetret devri sonrası Çelebi Sultan Mehmet 5. Osmanlı padişahı olunca işler İsfendiyar Bey için biraz kritik bir hal almıştı. Bu sefer İsfendiyar Bey Osmanlı ile çatışmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor, Osmanlı ne zaman asker istese asker gönderiyordu. Çelebi Mehmet'in Macar seferinden dönüşünde ordusuyla birlikte onun yanında bulunan İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey, Çelebi Sultan Mehmet'e babası İsfendiyar'ı şikayet etmişti. Zira İsfendiyar Bey'in Hızır ve Kasım adında 2 oğlu vardı. Hızır Bey'i çok sevmesine rağmen diğer oğlu olan Kasım'ı pek sevmezdi. Bu yüzden oğulları arasında adaletsizlik yaparak Kastamonu, Çankırı, Tosya ve Kalecik gibi memleketinin en mühim yerlerini oğlu Hızır Bey'e vermişti. Oğlu Kasım'a ise pek bir şey vermemişti. İşte Kasım Bey bu yüzden babasına içerlemiş ve buraların kendisine verilmesi için Çelebi Sultan Mehmet'e ricada bulunmuştu. Esasen bu topraklar daha önce Osmanlı'ya aitti. O yüzden bu topraklarda Osmanlı padişahının da söz hakkı bulunuyordu. Çelebi Mehmet, Kasım Bey'e bu konuda yardım edeceği taahhüdünde bulundu. O sırada Canik Beyleri yine rahat durmuyorlar, yer yer birbirleriyle çarpışıyor, yer yer Osmanlı arazisine tecavüzde bulunuyorlardı. Bu sebeple Çelebi Mehmet bölgede asayişi sağlamak üzere Anadolu'ya ikinci bir sefer yapma lüzumunu hissetti. Oğlu Şehzade Murad'ı Amasya'ya vali tayin etmiş, onu devlet idaresine hazırlaması ve yetiştirmesi için de yanına Biçeroğlu Hamza Bey'i vermişti. Şehzade Murad Fatih Sultan Mehmet'in babasıydı. Amasya valisi olduğunda henüz 14-15 yaşlarındaydı. Hamza Bey, Şehzade Murad yetişinceye kadar vilayetin idaresini de üstlenmişti. Çelebi Sultan Mehmet Anadolu'ya ayak basınca ilk işi İsfendiyar Bey'e mektup yazmak
ve Kastamonu, Çankırı, Tosya ve Kalecik'in Kasım Bey'e verilmesini istemek oldu. İsfendiyar Bey sert bir dille yazılan bu mektubu çok ağır bulmuştu. Ona bu mektubu gönderten oğlu Kasım'a da çok öfkelenmişti. Fakat Osmanlılara mukavemet edebilecek kudreti kendinde görmüyordu. Bu sebeple Çelebi Mehmet'e bir takım hediyelerle birlikte elçiler göndererek işi tatlılıkla halletmeye çalıştı. Kastamonu şehrinin gelirlerinin kendi bütçesi için zaruri olduğundan bahsederek Çankırı, Tosya ve Kalecik şehirlerini oğlu Kasım'a değil, direkt Osmanlı'ya verdiğini bildirdi. Çelebi Mehmet bu 3 şehrin idaresini Osmanlı'ya bağlı olmak kaydıyla İsfendiyaroğlu Kasım Bey'e verdi. Böylece bu 3 şehir harpsiz bir şekilde elde edilmiş oldu. Ardından ordusuyla Canik bölgesine yürüyen Çelebi Mehmet kısa sürede bu bölgelere tamamen egemen oldu. Böylece buralarda da asayişi sağlayan Çelebi Mehmet dönüş yolculuğuna başladı. Ordusuyla İskilip taraflarına geldiğinde burada düğün kutlaması yapmakta olan bir Kara Tatar grubuna rast geldi. Bunlar Ankara Muharebesi'nde Osmanlı'yı arkadan vuran Kara Tatarlardan bir gruptu. Bunların ekserisi Timur tarafından Semerkand'a götürülmüş, Anadolu'da azınlık bir grup kalmışlardı. Çelebi Sultan Mehmet bu duruma gayet öfkelenmiş ve biz harp ederken bu Tatar beyleri düğün peşinde koşuyorlar ve orduyu Hümayunum'da görünmüyorlar diyerek Tatarların işe yaramazlığına işaret etmiş ve bütün Tatarları toplatarak Rumeli'ye göndermişti. Bu Kara Tatarlar Filibe civarında Konuşhisar mevkiinde iskan ettirilmiş ve buraya Tatar Pazarcığı ismi verilmişti. Bu surette Çelebi Mehmet Kara Tatarları memlekete faydalı hale sokmaya çalışmıştı. Böylece Osmanlıların başına bir daha bela olmaması için bütün Kara Tatarlar Anadolu'dan ayıklanmış oldu. Ardından Bursa şehrine gelen Çelebi Mehmet, şehrin imarı için kolları sıvarken Yeşil Camii inşaatının ikmaliyle meşgul oldu. Caminin yanına yaptırılacak medrese ve imaretlere bir gelir sağlamak amacıyla Timurtaşzade Umur Bey emrine verdiği bir birliği İstanbul'un Anadolu yakasına gönderdi. Umur Bey, vaktiyle Emir Süleyman tarafından Roma'ya peşkeş çekilen Gebze, Darıca, Kartal ve Pendik taraflarını geri almaya muvaffak oldu. Böylece buraların varidatı bu hayır eserlerinin masraflarına tahsis edildi. Ardından Edirne'ye dönen Çelebi Mehmet nihayet rahat bir nefes alacaktı ki bu sefer de payitaht gelen isyan haberleriyle sarsıldı. Vaktiyle Musa Çelebi'nin kazaskeri olan Şeyh Bedreddin'in müritlerinden Böklüce Mustafa, etrafına 10.000'den fazla taraftar toplayarak İzmir tarafında büyük bir isyan hareketi başlatmıştı. Şeyh Bedreddin ise İznik'ten İsfendiyar Bey'in yanına kaçmış, onun yardımıyla da gemilere binip Eflak topraklarına gitmişti. Eflak'ta Voyvoda Mirça'nın da yardımını alan Şeyh Bedreddin, Silistre üzerinden Deli Orman'a geçmiş ve bu bölgelerdeki Alevilerin kendisine dahliyle kısa sürede binlerce taraftar toplamıştı. Aynı anda hem Anadolu'da hem de Rumeli'de başlatılan bu isyanlar iyi planlanmış ve esaslı surette tertip edilmişti. Aynı zamanda Timurluların elinden kurtulup Karamanoğlu Beyliğine sığınmış olan Yıldırım'ın kayıp oğlu Mustafa Çelebi, Eflak ve Roma'nın yardımıyla Rumeli'ye geçmiş ve Çelebi Mehmet'i devirmek için çalışmalara başlamıştı. Roma, Eflak, Candaroğlu ve hatta Karamanoğlu'nun da bu tertibata bir şekilde dahil olması, Fetret devrinden yeni çıkmış olan Osmanlı Devleti'nin başına eskisinden daha büyük bir buhran getirebilirdi.